Selam, ben Zafer Akçay. Bugün ilk olarak Anıl'ın motosikletine konuk oluyoruz. Mudanya'dayız. Güzel bir yol. Oraya doğru iniyor. Bilenler bilir, yokuş aşağı bir yol. Çok virajlı bir yol. Hafta sonu çok kalabalık bir yol ayrıca. O da malum. Bakın burada olanlar oluyor. Anıl kontrolü kaybediyor, bakış kaçıyor, bir şeyler oluyor, viraja hızlı giriyor derken karşıya gidiyor. Hiçbir şey olmuyor. Bu çok sevindirici. Tekrar yoluna devam ediyor Anıl. Korkmuş olmalı. Tekrar bakalım, bir sağ viraj. İleride bir sol viraj mı var? Evet, bir sol viraj var. Şimdi orada hızlı olduğunu düşünüyor Anıl. Hızlı olduğunu düşünüyor çünkü karşıda bir de tehlikeli viraj tabelası var. Belki onu görüyor görmüyor bilmiyorum ama şu andan itibaren Anıl'da hedef medef bir şey kalmıyor. Kenara bakmaya başlıyor. Mottomuz belli. Nereye bakarsan oraya gidersin. O da oraya doğru gidiyor ne yazık ki. Şimdi bu yaşanan bir olay, çok sık yaşanıyor. Ne yapması gerekirdi ona biraz sonra bakacağız ama burada önemli olan, bakın üşenmedim haritasını da buldum. Tam bu viraj. Altın ışık villaların önündeki sağ viraj bu. Orada oluyor olay. 90 derecelik bir viraj. Keskin mi? Keskin. Ama orada limit noktası takibini doğru dürüst yapabilseydi Anıl, o viraja daha yavaş girecekti. Bakınız aslında şu andan itibaren limit noktası yaklaşıyor. Anıl hız kesmiyor. Ondan sonra hızlı olduğunu düşünüyor ve hızlı olduğunu düşündükten sonra da yolun kenarına doğru gidiyor. Karşıdaki araba yavaşlıyor. Bu çok güzel bir şey. Anıl bunu anlatıyor, atlatıyor. Ama limit noktası takibinin önemi işte bu videoda ortaya çıkıyor. Geldik ikinci video. Kısa bir video. Dikkat edin. Eren sağa doğru dönüyor bu kamyonetle birlikte. Ve kamyonet aniden hiçbir işaret vermeden lap diye sola dönüveriyor. Eren kızıyor tabii haliyle. Çünkü beklemiyor böyle bir şeyi. Peki beklemek lazım mı? Belki de lazım. Bakın şimdi geniş bir yol. Giriş de var. Sağa doğru çekilmiş bir kamyonet sola hamle yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir. Sinyal vermez mi? Vermez. Döner mi? Döner. Her şey ters gidebilir mi? Evet. Bakın böyle düşündüğünüz sürece daha çok ayakta kalırsınız. Döner mi? Döner. Bunu söyleyeceksin. Orada bir yol var. Döner mi? Döner. Eren haklı. Araç hatalı. Ama oluyor işte. E5 burası. Çok kalabalık. Bakın trafik duruyor. Oğuz arkadaşım da sağda olmaması gereken yerde giderken kapı açılıyor. Hanımefendi arkadan kalkıyor. Öne oturuyor. Pes mi? Bunlar çok sık yaşanıyor. Allah'tan bir şey yok yine. Kaza bela yok. Devam ediyor. Ama bakınız kapı aniden mi? Evet, aniden açılıyor. Duran araçların kapısı açılır mı? Açılır. Bunu öngörmek gerekir mi? Kesinlikle gerekir. Bir araç duruyorsa kapısı açılabilir. Bu 2 kere 2 4. Giderken bile açılıyor trafikte. Bırakın durarken açılmayı. Bir kere Oğuz ne yapmalıydı? Buradan gitmemeliydi. Araç hatalı mı? Hanımefendi hatalı. Oğuz o da hatalı. İkisinin birden hatası var. O oradan gitmemeliydi. O da orada arabanın kapısını açıp inmemeliydi. Akşam saatleri Yüksel'in motosikletindeyiz. Yüksel 4 şeritli bir yoldan seyrederken biraz sağa çekiliyor. O sırada ne oluyorsa oluyor. Kırmızı bir araba gelip Yüksel'in aynasına vurarak geçiyor. Sıkışık çünkü iki araba aynı anda geçiyorlar. Dikkat ediyor musunuz orada? Biraz sonra bir daha göstereceğim. Kaza olmaması, Yüksel'in düşmemesi çok büyük olay. 1-2 santimle belki kurtarıyor. Bakın burada şimdi Yüksel biraz sağa çekiliyor. Bunun nedenini bilmiyorum. Kendisi bilir. Bence arkadan gelen taciz yüzünden biraz sağa çekiliyor. Olabilir mi? Olabilir. Bilmiyorum. Burada işte tam araba Yüksel'in aynasına vurup geçiyor. Yüksel'in dengesini kaybetmemesi gerçekten çok önemli. Biraz daha şiddetli vursa o dengede büyük ihtimal kaybolabilirdi. Yüksel ne yapacaktı? O zaman motordan düşecekti. Yüksel ne yapabilirdi? Basit bir cevap var aslında. Bakın şu sağdan geçtiği arabayı geçtikten sonra arkadan taciz var. Geç sağ şeride. Ver sinyalini, geç sağ şeride. Bak hamle de yaptın. Devam et. Ya arkadan kuvvetli bir trafik var. Bak hala geçiyorlar. Orada Yüksel bunu yapsaydı eğer hiçbir şey olmayacaktı. Bu videoyu da bana yollama gereği hissetmeyecekti. Yani burada tabii ki araba hatalı. Geçmemesi lazım Yüksel'in şeridinden. Tabii ki hatalı. Bunu tartışmıyorum bile. Bana kızıyorsunuz hep mi motorcular hatalı? Hayır. Ben Yüksel nasıl hayatta kalır diye uğraşıyorum. Öngörü. O arabanın oradan geleceğini öngörmesi lazım. Neyse duruyorlar işte bir kadın olduğunu sonradan fark ediyorlar ve işte karşılıklı özür dilemelerle bu iş atlatılıyor. Geçmiş olsun. Alacakaranlık, sabaha karşı bir yol. Barlas
evinden çıkmış, okuluna doğru gidiyor. Sabah uyanık olmamız lazım. Ama çoğumuz değiliz. Özellikle araba sürücüleri ne yazık ki sabah geç uyanıyorlar ki bakın tan yeri yeni ağarmış. Çok erken saatler. Solda bir benzinlik var. O geçiliyor. Bir çarşı gibi bir yer. Geliş gidiş park etmiş araçlar ve birden soldan siyah araç Barlas yokmuş gibi yola atlıyor. Neyse ki Barlas çok iyi orada hakimiyet yapıyor. Fren falan yapmaya çalışsa belki de vurur. Kaçıyor, kurtarıyor. Şimdi olayı bir daha izleyelim. Bakın trafik çok kötü. Bakın karşı şeritte ters yönden park etmiş bir sürü araç falan var. Giren çıkan çok fazla yola. Böyle bir yol. Allah'tan çok güzel gidiyor. Bakın 35 km/saat. Süper uygun. Benzinlikten çıkan bir araç var. Barlas'ı görüyor ve duruyor. Beklenen bu. Olması gereken ne? Bu. Diğeri değil. Ancak şöyle bir orada olay var. Bakın şimdi o siyah araba oradan çıkıyor. Ve önünde bir yaya var. Tam o sırada baktıysa yaya Barlas'ı görmesini engelleyebilir mi? Kesinlikle engelleyebilir. Görmesi gerekir. Hatalı. Bunların hepsini kabul ediyorum. Tali yoldan ana yola çıkıyor. Çok hatalı. Ama görmeyebilir. Barlas ne yapabilirdi? Biraz daha dikkat edebilirdi. Daha önceden oranın çıktığını görüyor çünkü orada. Biraz daha dikkat edebilirdi ama yine de tebrik ediyorum kendisine. Çok güzel bir kurtarış bu. Bir kere yavaş gitmesi çok iyi. Umuyorum giyiniyordur da. Şu anda anladığım kadarıyla öyle. Ve iyi öngörüyor. Fren yapmadan sağa kaçarak kurtuluyor. Başarılı bir hareket ama buna hiç sebebiyet vermememiz daha başarılı. Akşam saatleri, sıkışık bir trafik. Onur sürüyor, otobüsten yolcu atlıyor. Bakın iniyor demiyorum, gerçekten atlıyor. Yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Otobüs gezen Azerbaycan'dan bir otobüs kazası olmuştu, hani yayaya çarpmıştı. Otobüsler tehlikelidir. Bakın şimdi Onur buradan gidiyor, yaya atlıyor. Allah'ta durabilecek mesafesi var. Fren yapıyor ve duruyor. Ya duramasaydı o da çarpacaktı. Yaya da beklemiyor. Yani orada çünkü sağda park etmiş araçlar ve otobüs var. Yaya da beklemiyor oradan bir motosikletlinin geleceğini. O yüzden biz bu tip konularda eğer böyle bir hareket yapıyorsak, yani olmamamız gereken bir yerden gitmek durumunda kalıyorsak çok dikkatli olacağız. Otobüsün kapısı açık değil mi? Açık. Neyi bekliyoruz? Yayanın atlamasını, inmesini bekliyoruz. Orası duraktır, değildir bilmiyorum, onu tartışmıyorum. Onur'un kaza yapmaması benim işim. Onu sinirleniyor tabii otobüs şoförüne. Söyleniyor falan. Haklı, orada yolcu mu indirilir? İndirilmez. Durak var mı yok mu yine de görmedim, bakın onu açık net söylüyorum. Kırmızı ışık olunca Onur içindeki sinirden duramıyor. Otobüs de ileri gidip durunca iniyor aşağıdan ve otobüs şoförüne işte sen ne yaptın, şöyle yaptın, böyle yaptın, yapma bunu falan. Allah'tan kavga yok sonuçta. Kavga olmadan Onur tekrar uyarısını yaptıktan sonra motosiklete biniyor. Ama bu uyarıyı yapmayın bence. Yani o şoför de onu görüyor çünkü hatasını almıyor, merak etmeyin. Bu uyarıların sonucu çok iyi olmuyor çünkü kötü bitiyor. Kavgalar, sopalar, silahlar çıkıyor. Yapmayın. Sakin olun, trafikte olumlu davranışlar geliştirmeye gayret edin ve yolunuza devam edin. Alın size bir sürü olay. Anıl virajı hesaplayamadı ve karşı şeride çıktı. Araba Allah'tan yavaşladı. Eren ne yapıyor? Suçu yok. Aniden dönen bir araç var önünde. Oğuz ne yapıyor? Olmaması gereken yerde kapı açılıyor, bir tehlike yaşıyor. Yüksel ne yapıyor? Sıkıştırılıyor. Kendi şeridinde bir başka araç tarafından sıkıştırılıyor. Barlas iyi görüyor olayı ve kurtarıyor. Orada bir şey yok. Onur neredeyse bir yayaya çarpıyordu. Bakın bunların hepsi gerçek olaylardan. Sizin yolladığınız videolar bunlar. Ben mizansen yapmıyorum, ben bir şey yapmıyorum. Bunlar film değil, gerçekten yaşanmış şeyler. Bu tür olayların hepsi trafikte yaşanıyor. Bu yüzden çok gözlerinizin açık olması lazım. Öngörünüzün çok fazla olması lazım. Hep şunu düşünmeniz lazım. Ters gidebilecek her şey ters gider. Döner mi döner, çıkar mı çıkar, durur mu durur, açar mı açar. Böyle düşünürsek ne oluyor? Efendim kendimizi kurtarıyoruz. Bizim işimiz bu. Tekrar ediyorum, suçlu suçsuz falan diye bir şey aramıyorum ben. Benim için önemli olan motorcu arkadaşımın kaza yapmaması. Başkalarının hatasını da tolere ederek sürmesi. İyi sürüşler.